Yıldız Alsancak, nöroşirurji yani beyin, omurilik ve sinir cerrahisi uzmanıyım. Ben tıp fakültesini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bitirdim. İhtisasımı İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tamamladım. Sonra 40 yıla yakın bir meslek hayatım oldu. Devlet hastanelerinde uzun süre severek mesleğimi yaptım. Nöroşirurjen olmaktan her zaman gurur duydum. Çok güzel bir camiadır. Bence mesleği sevmek için önce insanın kendisini sevmesi gerekiyor. Sonra insanları sevmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Dediğim gibi insanları çok seviyorum. İnsanlara şifa kaynağı olmak benim için ana hekimlik amacım diyebilirim. Çok şükür ki meslek hayatında çok güzel, başarılı ameliyatlar yaptık, tedaviler yaptık. Geleneksel tamamlayıcı işlemleri de ilave ederek başarı oranımı artırmayı planladım. Bu nedenle bu işlemler arasında bildiğiniz gibi son yıllarda başarı oranı oldukça yüksek olan akupunktur, mezoterapi, ozon tedavisi ve PRP gibi işlemlerden tamamlayıcı tıp işlemi olarak kontraindikasyonu olmayan, indikasyonu olan vakalarda, seçilmiş vakalarda, kliniğe uygun olan vakalarda yararlanıyorum. Nöroşirurji aslında nöron ve şirurji kelimelerinden türetilmiştir. Nöron Latince bir kelimedir. Sinir hücresi anlamını taşır. Şirurji ise yaraları iyi eden, şifa eden anlamındadır. Kısacası sinir sistemi cerrahisidir denilebilir nöroşirurjiye. Nöroşirurjide her zaman ameliyat gerekmiyor. Vakaları çok iyi değerlendirip kritize etmek gerekiyor. Uygun olan vakalar seçildikten sonra cerrahi girişim önerilebiliyor. Söylediğiniz vakalarda yani bel fıtığı gibi, omurga kayması gibi, omurilik kanal daralması gibi olan vakalarda eğer hastalarda ilerleyici derecede bir nörolojik defisit varsa, mesela bacaklarda şiddetli kuvvet kaybı gelişiyor ise, istemli bir şekilde idrarı, gaytayı yapamama durumu var ise ve omurga kemiklerinde kayma olayı varsa, yani instabilite diyoruz biz buna, anstabilite dediğimiz omurga kemiklerinde bir düzensizlik durumu varsa cerrahi girişim gerekiyor. Yalnız şunu da ifade edeyim ki bazen bunlar olmasa da, hastada kuvvet kaybı olmasa da ağrı var ise, mevcut olan ağrı hastanın günlük yaşam aktivitesini, fonksiyonlarını etkileyecek derecede şiddetli vasıfta ise o zaman tek başına ağrı da bir cerrahi girişim nedeni olabilmektedir. Servikal spondiloz veya omurga kanallarındaki darlık olan vakalarda çok önemli bir konuya isabet ettiniz. Sinir köklerine ve omurilik içerisine bası olabiliyor ve bu geriye dönüşümsüz problemlere neden olabiliyor. Bu nedenle eğer kişi kuvvet kaybı hissetmişse, tespit etmişse, kendinde bir kuvvetsizlik görüyorsa ve bu kuvvet kaybı giderek bir artış gösteriyorsa vakit kaybetmeden mutlaka doktora başvurması gerekir. Nöroşirurjide yapılan omurilik üzerinde ve sinir köklerinin üzerinde olan bu kuvvet kaybına neden olan basının kaldırılması cerrahi girişimidir. Bunlar içerisinde bildiğiniz gibi akupunktur, ozon tedavisi, mezoterapi ve PRP işlemleri var. Kısaca bahsedecek olursam akupunkturda uygun indikasyonlu vakalarda, örneğin kalp pili olan bir hastaya akupunktur işlemleri pek uygun görülmemektedir. Veya başka kafa travması, acil ameliyat indikasyonu olan bir vakada, beyin kanaması olan bir vakada akupunktur indikasyonu olmamaktadır. Ancak uygun olan vakalarda, baş ağrılarında, migrenlerde, bel ağrılarında cerrahi indikasyonu dışında tamamlayıcı uygulama olarak geleneksel işlemlerden, akupunkturdan yararlanılır. Akupunkturda cilt üzerinde bazı odaklar vardır. Bu odaklar her birisi özel iğneler ile altın, gümüş olabilir, normal çelik iğneler olabilir. Bunlarla bu odaklara uygulamalar yaparak yardımcı tedavi yöntemi olarak yararlanılabilmektedir. Ozon tedavisi de yine geleneksel tamamlayıcı tıp işlemlerindedir. Hastadan kan alınarak yapılabildiği gibi torbalama şeklinde direkt ozonun uygun olan bölgeye
verilmesi şeklinde olabildiği gibi ozon gazının direkt kas içerisine enjeksiyonları şeklinde veya kanda karıştırılarak enjeksiyonları şeklinde olan uygulamalar da yapılabilmektedir. Ve birçok hastalıkta, bunların içerisinde MS hastalığı, multiple skleroz gibi hastalıklar da, yine baş ağrılarında, bel ağrılarında, diz eklem ağrılarında, romatizmal hastalıklar gibi ozon tedavisinin çok geniş kullanım alanı vardır. PRP tedavisinden kısaca bahsedecek olursak, PRP'de yine trombositten zengin plazma anlamı taşır. Hastadan kan alırız. Kanı trombositten zengin olacak şekilde özel santrifüjleri vardır. O santrifüjlerde ayırdıktan sonra trombositten zengin olan plazmayı hasarlı dokuya vererek o dokunun iyileşmesine yardımcı olabiliriz. Bildiğiniz gibi PRP çok bilinen bir şey. Saç tedavisinden tutun birçok mezoterapi, estetik işlemlerde kullanılır. Fakat ağrıda da çok büyük yeri vardır. Özellikle baş ağrıları yanı sıra eklem ağrıları, diz ağrılarında da yine PRP'den yararlanılabilmektedir. Oldukça başarılı sonuçlar tamamlayıcı tıp yönünden alındığını söyleyebilirim. Yalnız vakaları çok iyi seçmek gerekir. Uygun endikasyonu, kliniğe uygun olan vakaya iyi seçmek gerekir, iyi karar vermek gerekir. Hangi vakaya uygulayacağız, hangi vakaya cerrahi işleme göndereceğiz, bunun ayrımını yapmak gerekir. Bunun için de tıp hekimi olmak yeterlidir. Şüphesiz şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki ülkemizde, yani Türkiye'de nöroşirurji, beyin omurilik sinir cerrahisi dünya çapında çok önemli bir yere sahiptir. Ve çok kıymetli nöroşirurjenler vardır. Çok güzel bir aile camiası vardır. Ve bir nöroşirurjen asla hastasını yanlış yönlendirmez. Türk hekimi hiçbir zaman hastasını yanlış yönlendirmez. Bu nedenle öncelikle hekimlerine güvenmelerini tavsiye ederim. Onlar mutlaka doğru yolu hastaları için kendi yakınlarıymış gibi, kendi aile bireyleriymiş gibi ülkemizin bir vatandaşı olarak doğru yönlendireceklerine gönülden inanıyorum.